2012 modeldi diye hatırlıyorum. Ya da 2013 model. Sıfır almıştım YBR'yi. Keyifle kullandım. O zamandan bu zamana değişen şey ne? O kullandığımız araçlar ABS yok. Düz karbüratör. Enjeksiyon var mı yok mu hatırlamıyorum. Güzel araç ama aynı zamanda teknolojiden yoksun. ABS olmadığı için ön arka tekerde en ufak ve ani frende tekerin kitlemesi başımıza geliyordu. Şimdi yeni araçlarda ya da Forza 250'de ABS özelliğinin olması güvenlik anlamında konforlu bir sürüş sağlıyor. Bir de TCS, Traction Control TCS galiba olması da gazı siz gereksiz yere açtığınızda motorun patiye düşmesini engellemesi de yine aynı şekilde frenlediğinde kızaklaması gibi. Fazla gaz verdiğinizde patinaja düşmemesi de güvenlik için çok önemli, faydalı şeylerden biri. Şimdi bu gibi keskin göremediğimiz virajlarda, köy yerlerinde bazen, yani bu da bir tercih, kornaya basabilirsiniz. Çünkü boş doğa, arazi, hani korna birilerini rahatsız etmez ama karşıdan gelebilecek bir araca önceden ya da insana sizin varlığınız hakkında bir uyarı, bilgi verme anlamında da iyi bir seçenek olarak söylenebilir. Bugün pazar günü, muhtemelen bu kadar araba vesaire araç görmemizin sebebi de aslında köyde oturmayan ama burada bağ bahçe bir şeyleri olan insanların hafta sonu fırsat bilip ya keyif yapmak için hem malını mülkünü buradaki şeyini kontrol etmek için hem de varsa yapılması gereken işler yapması için bir fırsat olarak değerlendirmişlerdir diye düşünüyorum. Şimdi Ramazan günü olduğu için pek fazla insan göremiyoruz diye düşünüyorum piyasada. Bir de bu bölgede yazın sıcaklarda motor sürdüğümüzde insanları göremezsiniz. Çünkü o sıcaktan etkilenmeyecek şekilde evinin damına vesaire içine bir yere girer. Ne zaman ki sıcak etkisini azaltır, o zaman insanlar gün yüzüne çıkmaya başlarlar. Böyle virajlar keyifli. 3 tane viraj ve uzun bir alanı görebiliyorum. Ara ara da arkamı kontrol etmeyi unutmuyorum. Tabii ki motor, rüzgar vesaireden etkilenen bir araç. Gürültü halindeyiz. Sürekli kulaklarımız bir gürültüye maruz kalıyor. Arkamızdan bir araç geldiğinde bazen sesini duyamadığımız için illaki görerek onun farkına varmamız gerekiyor. Bu arada öbür barajın diğer tarafından geldiğimiz yolla bu yolu kıyaslarsak bu yol çok daha hoşuma gitti. Diğer yoldan gelip buradan dönülebilir ya da yol daha iyi diye buradan gelip buradan dönerek bir rota çizilebilir. Karanfiller köyüne geldik. Acaba neden ismi Karanfiller diye de geliyor insanın aklına. Galiba bu yolu belediye yapmış. Yenilemiş. Bir taşla iki kuş. Hem arabaya ben geliyorum diye uyarı verdik, hem de amca selam olarak aldı. İkisine de okeyim.
İkisi de benim için iyi. Mesela yolda giderken dikkat etmeniz gereken böyle yerlerde hayvancılıkla uğraşıldığı için bazen böyle yol üstündeki hayvan pislikleri dikkat etmemiz gereken bir parametre olabiliyor. Diğer taraftan gelirken bu kadar gazı rahat açamıyordum. Burada daha yolun düzgünlüğüne güvenerek yatırma vesaire konusunda daha iyi, keyifli bir sürüş oluyor. Hafif sollu gidiyoruz ya da zihnimiz öyle gidiyor. Baktığımız yer çok önemli. Nereye gitmek istiyorsak oraya bakıyoruz. Çukur gördüysek çukura bakmayıp ilerideki yere, gideceğimiz yere odaklanırsak o çukura düşmemiz olasılığı azalır. Diğer türlü çukura odaklanırsak o çukura girme olasılığımız artıyor. YBR bu yollarda keyifli. Sadece süspansiyon olarak, ama YBR diyorum, Forza 250 keyifli bir motor. Bagaj depolama hacmi vesaire. Ama tabi dediğim gibi biraz süspansiyonu yumuşatırsak nasıl olur? Bir arkadaşımla konuşmuştum bu konuyu. Hiç bozma dedi. Ayarı neyse o kalsın. Diğer bir arkadaşımın CRF 250 Rally sine oturduğunda onun mesela süspansiyonunun çok yumuşak olduğunu gördüm. Biraz konforlu bir yolculuk istiyor insan bu çukurlarda vesaire, ama acaba şey mi? Şimdi konfor sele kullanıyor insanlar. Bu hissiyattan dolayı mı? Ben de hiç konfor sele kullanma gibi bir niyetim pek olmadı. Bisiklette kullandım. İki tekerin bir özelliği, poponun illaki acır. Hatta şöyle bir şey var, bisiklette daha bariz. Uzun süre motora, bisiklete binmezsen ilk 1-2 gün bindiğinde çok acır. Sonra düzenli binmeye devam edersen popon buna alışıyor. Motor tabi bisiklete göre çok daha konforlu bir koltuğa sahip. Şimdi mesela bir kendimce benim söyleyebileceğim parametrelerden bir tanesi, bir müddettir karşıma araba çıkmıyor. İşte burada da şöyle bir gevşeme olabilir yine dikkatimizde. Araba çıkmayacak algısı oturmaya başlıyor. Sonra birden bir araba çıkınca afallıyoruz. Ya da öncesinde onun önlemini alma konusunda daha gevşek davranılabiliyor. O yüzden hep böyle algımız araba çıkacakmış gibi olması gerekiyor. Hep de bakışımızla bir yolu sürekli etüt ediyoruz. Yolu gördük, açtım gazı. Yolun devamını görmüyorum. Çukurlar var. Kapadım. Gazı kapadım. Kestim yani gaz vermeyi. Evet. Barajı göreceğimiz bir noktaya geldik. Gördüğünüz gibi baraj orada duruyor.
Yine güneş panelleri de karşımıza çıktı. Sağ tarafta çiçeklerin güzelliği. İşte motor sürmenin böyle bir özgürlük, terapi özelliği var bence. İşte dört duvar arasında ya da şehirde göremeyeceğin ya da bunların verdiği rahatlamayı orada bulamayacağım bir durum söz konusu. Artı motor için söylüyorum. Motor sürmenin de kendince bir keyfi, zevki. Şimdi baraj olduğu için sol taraf tellerle çevrili. Baraja girmek, balık tutmak vesaire birçok şey yasak. İnsanların güvenliği için. Sağ tarafta da güneş panelleri var. Onların olduğu iş sahasına girmek yasak. Solda da varmış. Öyle bir alandan geçiyoruz. O ki 12 MW artı 5 diyor. Bilenler yoruma yazsın. 12 megawatt gibi bir şey mi acaba? Yolculuğa çıkmadan önce zaten depodaki yakıt 50 kilometre anca götürür diyordu. Ama onun dışında bu tarz köy yollarına girmeden önce depoyu fullemenizi tavsiye ederim. Çünkü herhangi bir yakıt istasyonu olmayabiliyor. En iyimser tabloyla daha önce de yaşadığım bir şey. Yol çok hoşunuza gidiyor ve devam ettikçe etmek istiyorsunuz. Sonra zamanımız da var diyelim. Sonra bir bakıyorsunuz yakıt götürür mü, getirir mi? O stresle geri dönüyorsunuz. Sırf bu bile bence çok önemli bir parametre. Yolculuk öncesi depoyu doldurma konusunda. Evet, şeye inmek üzereyiz. Baraj zaten Aydın Çine yolu arasındaki yolda başlıyor. Şimdi barajın olduğu yere gelip oradan şeye bağlanıyoruz. Aydın için gidecek ana yol diyelim. Evet, ana yol. Doğru kelime bu olsa gerek. İşte bahsettiğim yol tabi böyle takır takır takır. Çok böyle sürerken şeymiş gibi görünmüyor. Ama üzerinden geçerken bir bakıyorsunuz takır 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 sallanıyor. Keyifli bir yol oldu benim için. Anlık şöyle bir saat, 1,5 saat gezip bir stres atmak, kafa dağıtmak için yapmış olduğum bir geziydi. Buradan yola çıkıyor mu? Çıkıyor gözüküyor. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmasını, bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Oh, insan bir de şey diyor, deminki yoldan sonra bu yol böyle çok daha sarsıntı olmayan güzel, keyifli bir yol. Onun da ayrı bir güzelliği var. Şurada artık ihmal etmeyip eldivenlerimizi giyelim.